Hi guys, it's been a while. I hope you're well. Well, today I have planned another grammar lesson. Another tense we have today to learn. Future tense. Well, this tense is quite easy, I should say. The use is quite like how we use this tense in English. And it uses a very simple suffix. Ecek, acak. As you all know now, this suffix can change according to the vowel harmony. So, what are we waiting for? Let's start. Well, before starting, don't forget to hit the like button and subscribe. Okay, what we have here, we've got our personal suffixes. As you know, these suffixes also follow our vowel harmony. That's why we have here only two suffixes for each person. By the way, I give all these tenses as a page because you can take a screenshot and study later on. Also, it is giving you a clear picture. You can see here a positive sentence, negative sentence, positive question, negative question. So you can compare actually, and you can see how it is easy. There are some very useful verbs on this page and their root, as well as our vowel harmony and consonant harmony, if you would like to remind yourself on these topics. And if you need more information, I have got two other videos that I have explained vowel harmony and consonant harmony. You can visit those videos. So, let's start. Let's take gelmek. What was our root? Gel. To come in English. Gelmek. Gel as a root. We would like to make a positive sentence. Geleceğim, geleceğim, gel. We are adding our ecek, acak suffix. And then we are adding our personal suffix. According to our vowel harmony, it is becoming im, geleceğim. And also according to the consonant harmony, that k in our suffix turning to soft G, yumuşak G. Why it is turning to yumuşak G? Because it is followed by a suffix starting with a vowel. Okay, let's continue with the next person. Sen, you. Geleceksin. Sen geleceksin. O gelecek. O gelecek. Biz geleceğiz. Again here there is a consonant harmony. Geleceğiz. Siz geleceksiniz. Siz geleceksiniz. Onlar gelecekler. Onlar gelecekler. Okay, let's continue with negative. How we were making negative sentence or verb. What should we call it though? It is a sentence as it is, not like in English. Okay, we are having our verb root gel, and then we are adding me, ma suffix to make verb negative, me, ma. As it is following vowel harmony, it is here me. And then as it is ending with a vowel, which is e, we need semi-vowel here, which is ye. Ecek suffix has ye semi-vowel here. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. As you can see, we have got yumuşak G here as a result of consonant harmony and our personal suffix im. Okay, let's continue with the next person. Sen gelmeyeceksin. Sen gelmeyeceksin. O gelmeyecek. O gelmeyecek.
what we have said in our previous videos, o, which is third person, doesn't take any suffix. Okay, let's continue with biz, we. Gelmeyeceğiz, gelmeyeceğiz, gelmeyeceğiz. Siz gelmeyeceksiniz, siz gelmeyeceksiniz, gelmeyeceksiniz, gelmeyeceksiniz. Onlar gelmeyecekler, onlar gelmeyecekler. So, let's continue with positive question. Olumlu soru, olumlu soru. What was our question suffix? M, mi. It can change according to vowel harmony. M, mi. Okay, what we are doing here, we simply just go to our positive verb and taking the third person, o, gelecek, gelecek. Because we don't have here yet our personal suffix, we need to add our question suffix before personal suffix. That's why we are taking third person, gelecek. We use this gelecek and then add our m, mi. Here it is mi according to the vowel harmony, and we are adding our personal suffix. As there are two vowels in between, we have to add our semivowel ye. Gelecek miyim? Gelecek miyim? Okay, what's the next person? Sen. Gelecek misin? Gelecek misin? O. Gelecek mi? Gelecek mi? Biz. Gelecek miyiz? Biz. Gelecek miyiz? Siz. Gelecek misiniz? Siz. Gelecek misiniz? Onlar. Gelecekler mi? Onlar. Gelecekler mi? And last of all, let's learn how to make negative question. It is again very simple. Let's go to our third person for negative verb. Gelmeyecek. Let's take this. Then we need to add our m, mi question suffix and then our personal suffix. Gelmeyecek miyim? Gelmeyecek miyim? As you can see, again we have our semivowel as a result of double vowel. Sen gelmeyecek misin? Sen gelmeyecek misin? O gelmeyecek mi? O gelmeyecek mi? Biz gelmeyecek miyiz? Biz gelmeyecek miyiz? Siz gelmeyecek misiniz? Siz gelmeyecek misiniz? Onlar gelmeyecekler mi? Gelmeyecekler mi? Gelmeyecekler mi? That's it. Let's continue with another verb. Let's take gitmek. Gitmek. So, in the first one, we have got our verb root git, but the suffix we are adding starts with a vowel. That's why we have got here consonant harmony, t changing into d. So rest of the rules you know already. Let's do this. Gideceğim, gideceğim. Sen gideceksin, gideceksin. O gidecek, gidecek. Biz gideceğiz, gideceğiz. Siz gideceksiniz, siz gideceksiniz. Onlar gidecekler, gidecekler. Negatif. Ben gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Sen gitmeyeceksin, gitmeyeceksin. O gitmeyecek, gitmeyecek. Biz gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz. Siz gitmeyeceksiniz.
Gitmeyeceksiniz. Onlar gitmeyecekler. Gitmeyecekler. Olumlu soru. Positive question. Gidecek miyim? Gidecek miyim? Gidecek misin? Gidecek misin? Gidecek mi? Gidecek mi? Gidecek miyiz? Gidecek miyiz? Gidecek misiniz? Gidecek misiniz? Gidecekler mi? Gidecekler mi? Olumsuz soru. Negative question. Gitmeyecek miyim? Gitmeyecek miyim? Gitmeyecek misin? Gitmeyecek misin? Gitmeyecek mi? Gitmeyecek mi? Gitmeyecek miyiz? Gitmeyecek miyiz? Gitmeyecek misiniz? Gitmeyecek misiniz? Gitmeyecekler mi? Gitmeyecekler mi? So, let's take another verb. Tebrik etmek. To congratulate. Tebrik etmek. The root we need to use here belongs to etmek. So what's our root? Et. Et. But again, we have got here consonant harmony to make our positive verb. That's why T changes into D in the first line. Tebrik edeceğim. Tebrik edeceğim. Tebrik edeceksin. Tebrik edeceksin. Tebrik edecek. Tebrik edecek. Tebrik edeceğiz. Tebrik edeceğiz. Tebrik edeceksiniz. Tebrik edeceksiniz. Tebrik edecekler. Tebrik edecekler. Tebrik edecekler. Tebrik edeceğim. Tebrik edeceksin. Tebrik edecek. Tebrik edeceğiz. Tebrik edeceksiniz. You, I guess, recognized when you speak fast, you actually connect those two words together. Tebrik edeceğim. Negative version. Tebrik etmeyeceğim. Tebrik etmeyeceğim. Tebrik etmeyeceksin. Tebrik etmeyeceksin. Tebrik etmeyecek. Tebrik etmeyecek. Tebrik etmeyeceğiz. Tebrik etmeyeceğiz. Tebrik etmeyeceksiniz. Tebrik etmeyeceksiniz. Tebrik etmeyecekler. Tebrik etmeyecekler. Positive question. Olumlu soru. Tebrik edecek miyim? Tebrik edecek miyim? Tebrik edecek misin? Tebrik edecek misin? Tebrik edecek mi? Tebrik edecek mi? Tebrik edecek miyiz? Tebrik edecek miyiz? Tebrik edecek misiniz? Tebrik edecek misiniz? Tebrik edecek mi? Tebrik edecekler mi? Tebrik edecekler mi? Tebrik edecekler mi? Negative question. Tebrik etmeyecek miyim? Tebrik etmeyecek miyim? Tebrik etmeyecek miyim? Tebrik etmeyecek misin? Tebrik etmeyecek misin? Tebrik etmeyecek misin? Tebrik etmeyecek mi? Tebrik etmeyecek mi? Tebrik etmeyecek miyiz? Tebrik etmeyecek miyiz? Tebrik etmeyecek misiniz? Tebrik etmeyecek misiniz? Tebrik etmeyecekler mi? Tebrik etmeyecekler mi? Tebrik etmeyecekler mi? So, these are all. I think you got the logic now. Let's continue with another verb. To win. Kazanmak. Kazanmak. What's our root? Kazan. Kazan. Here, as you can see on your screen, the eject changed into ajak because of our vowel harmony.
Kazanacağım. Kazanacağım. Kazanacaksın. Kazanacaksın. Kazanacak. Kazanacak. Kazanacağız. Kazanacağız. Kazanacaksınız. Kazanacaksınız. Kazanacaklar. Kazanacaklar. Negatif. Kazanmayacağım. Kazanmayacağım. Kazanmayacaksın. Kazanmayacaksın. Kazanmayacak. Kazanmayacak. Kazanmayacağız. Kazanmayacağız. Kazanmayacaksınız. Kazanmayacaksınız. Kazanmayacaklar. Kazanmayacaklar. Positive question. Olumlu soru. Kazanacak mıyım? Kazanacak mıyım? Kazanacak mısın? Kazanacak mısın? Kazanacak mı? Kazanacak mı? Kazanacak mıyız? Kazanacak mıyız? Kazanacak mısınız? Kazanacak mısınız? Kazanacaklar mı? Kazanacaklar mı? Negative question. Olumsuz soru. Kazanmayacak mıyım? Kazanmayacak mıyım? Kazanmayacak mısın? Kazanmayacak mısın? Kazanmayacak mı? Kazanmayacak mı? Kazanmayacak mıyız? Kazanmayacak mıyız? Kazanmayacak mısınız? Kazanmayacak mısınız? Kazanmayacak mısınız? Kazanmayacaklar mı? Kazanmayacaklar mı? Sorry, I have forgotten to add lar here. There is lar suffix as well. Kazanmayacaklar mı? Kazanmayacaklar mı? Okay, these are enough for today. You've got plenty of verbs to use here on this page. You can practice with those. And if you have any question, you can comment. Don't forget to share this video and subscribe if you liked. Show that you liked. Okay. See you in the next lesson.